Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Yeşil ve krem tonlarında. İplerimi bir kenara alıyorum. Şişlerimizi hanımlar 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Böyle yapraklı, güzel şık bir patik oldu. Tasarımı Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi'ne ait. Modeli yapmama izin verdiği için de kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisinin çok farklı güzel tasarımları var. Instagram Patik Perisi diye arama yaptığınızda sayfası karşınıza çıkacaktır. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Gördüğünüz gibi her şişe bir tane böyle desen yaptım. Toplamda 4 tane yaprak modelimiz var patiğimizde. Patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğim için bir de şöyle şablon çıkartmıştım hanımlar. Şu anda sabit tutuyorum. Ekran fotosu alabilirsiniz. Ya da Instagram sayfama, Diva Patik YouTube sayfama mesaj atarsanız şablonun fotosunu gönderebilirim. Evet hanımlar, hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başlayacağız. Bu aşamada şöyle 12 ilmeğimi atacağım. Bir de hanımlar, elimi kestirdiğim için şu anda bantlı bayağı bir derin kesiğim var şu anda. Biraz da canım yanıyor ama elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şu ipimi katlayarak ilmek çıkartayım. Şu 11, şu da 12. ilmeğim. 12 ilmeğimizi attık hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Diğer şişimi alıyorum. İlk sıramızda bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar, ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Şöyle. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sık olduğu için. Başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. 2 ilmeğim oldu. Başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. O şekilde ilmek çıkartıyoruz. Şöyle. 3 oldu. 4, 5, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim şimdi. Şimdi de bu ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi öreceğim. Parmağımdan dolayı biraz zorlanıyorum. Çünkü bayağı bir derin kesiğim var hanımlar. Şu ikinci şişimdeki 6 ilmeğimdi. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde.
Evet hanımlar, 4 şişimizi de ördük. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini patiğimizde şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi normal örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Bakın ilk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Sonuncu 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, bir sıra artırma yaptık. 4 şişte de 7 ilmek oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmadan 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. İlk şişimdeyim. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 1. ilmeğim, şu 2. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 2. şişimde de 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Burada da kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelime başladım. Şimdi hep birlikte, hani dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Bu tamamen sizin ölçünüze göre değişiklik gösterebilir hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, artırmalarımızı yaptım, geldim. Her bir şişimde 14'er ilmeğim var. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Bu aşamada hanımlar krem ipimizi ekleyeceğiz. Modelimizde 1. sıradayız hanımlar. İlk sıramızı yapıyoruz. Modelimiz toplamda 26 sıradan oluşuyor. İlk sıradayız. Krem ipimi ekliyorum. İlk 6 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim hanımlar. İlk 6 ilmeğimi. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu yeşilime bağlayacağım. Yeni ip eklediğimiz için patiğimiz sökülmesin diye buraya böyle düğmemizi atıyoruz. 2 tane kremimi örmüştüm. 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 3. ilmeğim. Krem ipimin ucunda gizleyerek getirdim. 4, 5, 6 ilmek krem ördüm. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. İlk şişimize modelimizi kurduk. İlk
şişimizde ne yaptıysak ikinci, üçüncü ve dördüncü şişimizde de aynısını yapacağız. Bu aşamada yeşil ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk şişimde ilk 6 ilmeğimi krem ile örmüştüm. İkinci şişimde de aynısını yapıyorum. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. 6 kremden sonra buraya bir ilmek yeşil örüyorum. İlk bir şişimde olduğu gibi. Kalan 7 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İkinci şişimize de böylece modelimizi kurduk. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Bakın yeşil ipimi aradan geçirerek yakınlaştırdım. Yine burada da ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5, 6. Buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. İlk şişimizde ne yapıyorsak diğer 3 şişte de aynı işlemi aynı sayılarla gerçekleştiriyoruz. Dördüncü şişime geldim. Yine yeşilimi kremin üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Burada da yine ilk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. 5, 6. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Burada hanımlar bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşil ipimi bu aşamada şöyle yakınlaştırıyorum. Hani bu ipleri yeşil ipi arada yakınlaştırarak götürüyoruz. Size bir püf nokta vermek istiyorum. 2 kere üst üste aynı yerden ip yakınlaştırırsak ön yüze böyle yeşil ipin görüntüsü çıkar. Çirkin bir görüntü olur. Hani şimdi aynı yerden yapmayacağız. Bir ilmek önden ya da bir ilmek geriden ip yakınlaştırırsak ön yüze ip görüntüsü olmaz hanımlar. Arka yüzde ip yaklaştırırken yeşilin görüntüsü ön yüze düşmez. Buna dikkat edelim. 4 şişimize de aynı işlemi uyguladık. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. İkinci sıramız 4 ilmek krem. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada yeşilimi alıyorum. 4 kremden sonra 3 ilmek yeşil örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi yine krem ile öreceğim. Şu 6 oldu. 7. ilmeği örmeden şöyle yapıyorum hanımlar. Bakın bir önceki sırada bu iki şiş arasında yakınlaştırma yapmıştık. Yeşili taşımıştık. Şimdi bir ilmek kalana kadar ördüm. Bakın 7. ilmeğimi örüyorum. Yeşilimi burada yakınlaştırdım. İkinci şişimdeyim. Yine ilk şişteki işlemin aynısını yapacağım. İlk 4 ilmeğim krem. 1, 2, 3, 4. Yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. Bakın yeşilimizi arkada kasarak getirmeyelim. Biraz esnek kalsın. Patiğimiz böyle büzük, çirkin görünmesin diye. 3 yeşilden sonra tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeği krem ile öreceğim. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşili kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Sonuncu krem ilmeğimi o şekilde ördüm. 3. şişimdeyim. İlk 2 şişteki işlemin aynısını yapıyoruz. Yine ilk 4 ilmeğimiz krem. 3, 4. Yeşilimi alıyorum. Bu aşamada 3 ilmek yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğim krem ile örülüyor. Birinci şişte ne yapıyorsak diğer 3 şişte de aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde yeşilimi yine yakınlaştırdım. Arkada uzun uzun kalmasın yeşil ipimiz diye. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Burada da yine ilk 3 şişimde olduğu gibi 4 ilmek kremimi örüyorum. Yeşilimi aldım. 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğim krem. En son hanımlar burada ip yakınlaştırma yapmıştık. Burada 7 ilmeğin tamamını krem ile ördüm. Ardından yeşilimi şöyle atlatarak tekrar yakınlaştırdım. Şu anda ilk şişimdeyim ve modelimizde bu aşamada 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3. sıramız modelde. 3 ilmek kremden sonra yeşil ipimi alıyorum. 4 tane yeşil. Bakın 4 yeşil ördüm. 1 krem. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Krem ipimi aldım tekrar. Kalan 5 ilmeğim krem ile örülüyor. Bakın bir önceki sırada burada ip geçişi yapmıştık. Şimdi tam ortaya kadar ördüm. Şimdi tekrar orta kısımda ip geçişi yapabiliriz. Bakın yeşilimi şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şöyle. Şimdi hanımlar burada da yapacağımız işlem şu. İlk şişte bakın ilk 3 ilmeği krem ile örmüştük. Burada da 3 ilmek kremimi ördüm.
Ardından yeşilimi elime aldım. 4 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. İlk şişimde olduğu gibi bir krem, bir yeşil. Buradaki 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk 2 şişimde aynı işlemi tekrar ettim. Şimdi hanımlar 4 şişi de göstermeye gerek yok. İlk 2 şişimizi ördük. Bu aşamada şöyle yeşili atlatmayı unutmayalım, yakınlaştırmayı. 3. ve 4. şişimizi de yine ilk 2 şişimizdeki aynı sayılarla aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar 3. ve 4. şişimi ördüm. İlk şişimdeyim. Şimdi modelde 4. sıradayız. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Ardından yine yeşil ipimi aldım. 4 yeşil, 2, 3, 4. Yanına 2 ilmek krem örüyorum. 2 ilmek daha yeşil örüyorum hanımlar. Bu şekilde 4. sıramız böyle. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. Böylece ilk şişimdeki modelimi tamamladım. Bu arada ilmek sayıları fazla olmadığı için yeşili atlatmaya gerek yok. İkinci şişimdeyim. İlk şişteki işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın ilk 3 ilmeğimiz krem. 1, 2, 3. Yanına 4 ilmek yeşil öreceğim. Şu birinci yeşilim, ikinci ve 3. yeşilim. Bakın arkada ip geçişlerinde iplerimi, yeşilliklerimi serbest esnek bırakıyorum. 4 yeşilimi ördüm. Ardından 2 krem, yanına 2 yeşil örüyorum ve kalan 3 ilmeğim krem. İlk 2 şişimizde aynı işlemi tekrar ettik. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar 3. ve 4. şişimi ördüm. İlk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda 2 ilmek krem örüyoruz. Tekrar yeşilimizi aldım elime. 4 yeşil. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane krem örüyorum. Ve yanına bir tane daha yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu aşamada şöyle bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşilimi yine şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Son ilmeğimi bu şekilde örüyorum. İkinci şişimde de yine ilk şişimde yaptığım işlemi yapacağım. 2 ilmek krem örerek başlıyorum. Yeşilimi elime aldım. 4 yeşil. 3, 4. Bir krem. Yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar ördüm. Yeşilimi yakınlaştırıyorum. Sonuncu ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde 6. sıramıza geldik. İlk şişimizdeyiz yine. İlk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Yeşilimi aldım elime. Şöyle. Bir krem ördükten sonra buraya 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Yanına 3 tane krem öreceğim. Birinci kremim 2, 3. Yanına 3 ilmek daha yeşil örüyorum. Modelimizde 6. sıramız böyle. Kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu aşamada yeşil ipi atlatarak götürmemize gerek yok. Arkada uzun uzun kalmıyor çünkü. İkinci şişimde de yine aynı işlemi tekrar yapacağım. Bir krem örerek başlıyorum. Hemen yeşil ipimi aldım. 3 ilmek yeşil. Şu 1, şu 2, şu 3. Yanına 3 tane krem. Tekrar 3 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Kalan 4 ilmeğimiz krem ile örülüyor. 6. sıramız da böyleydi. 3. ve 4. şişimizi de ilk 2 şişimizde olduğu gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda yine yeşili şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam olarak hanımlar bu ikinci yaprağımıza burada başlıyoruz. Bakın ilk yaprak buydu. İkinci yaprağa bu aşamada başlıyoruz. 5 ilmek kremimi ördüm. Hemen yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, 4 ilmek yeşil örüyorum. Şu 3, şu da 4. ilmeğim. Kalan 3 ilmeğimiz krem ile örülüyor.
İkinci şişimize geldik. Burada da yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine yeşilimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Yine ilk 5 ilmeğim krem. 2, 3, 4, 5. Ardından yeşilimi aldım. Bir yeşil, bir krem, 4 ilmek yeşil. Gördüğünüz gibi ilk şişte ne yapıyorsak diğer 3 şişte de aynı işlemi yapıyoruz. Kalan 3 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Bu şekilde 7. sıramız da böyleydi. 3. ve 4. şişimizi de aynı sayılarla aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 8. sıradayız. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. İlk 3 ilmeğimizi krem ile örerek başlıyoruz. 3 kremden sonra yeşil ipimi aldım elime, 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil, yanına 2 tane krem, 4 ilmek yeşil. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Modelimizin 8. sırası böyleydi. Artık ikinci şişi göstermeme de gerek yok. Çünkü anlaşıldığı üzere birinci şişimize yaptığımız işlemi ilmek sayılarının aynı şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü şişimizde de yapıyoruz. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda yine yeşil ipimi şöyle yakınlaştırdım. Bu aşamada ilk 6 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum 9. sıramızda. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kremden sonra yeşilimi aldım. Bir yeşil, bir krem, 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. Kalan 2 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu aşamada yine yeşil ipimiz arkada uzun uzadıya kalmasın diye aralardan geçerek götürelim. Diğer 3 şişimizdeki modelimizi de aynen bu şekilde hanımlar örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim, 10. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 4 ilmek krem. 2, 3, 4. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Buraya 3 yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 3 tane krem ve 3 ilmek daha yeşil. Son 1 ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Bu şekilde 10. sıramız böyle hanımlar. İşte ikinci yaprağımız da artık bu aşamada göründü. Diğer 3 şişimizi de yine ilk şişimizde olduğu gibi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. 11. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 1, 2, 3 tane kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 4 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane krem örüyorum. Bir ilmek de yeşil örüyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi, 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 11. sıramızda böyleydi. Bakın ikinci yaprağımızı da bu aşamada tamamlamış olduk. Sarmaşık yapraklarımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıradayız. Bu sıramızda bakın yine yeşili arkadan yakınlaştırdım araya. Şöyle ilk 3 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Ardından buraya yine 4 tane yeşil öreceğim. 12. sıramızda 4 tane yeşilimi örüyorum. Yanına 2 ilmek krem ve 2 ilmek daha yeşilimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim şöyle kremimi alıyorum. Krem ipimiz ile örülüyor. 12. sıramızda böyleydi. İlk şişimize modelimizi yaptık. Diğer 3 şişimize de modelimizi aynı şekilde kuralım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 13. sıramızdayız. Yine ilk şişimdeyim. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonra yeşilimi aldım. Buraya 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. Yanına bir krem, bir tane daha yeşil ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu aşamada hanımlar, burada ipim kesik çıktı. Yeniden düğüm attım maalesef. Şöyle
Kalan ilmeklerimizi krem ile ördük. Bu aşamada hanımlar yine yeşil ipimizi aralarda şöyle yakınlaştırarak örmeyi unutmayalım. Arkada uzun uzun kalmasın. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil. Yanına 3 krem. Ve 3 ilmek daha yeşil örüyorum. Kalan 4 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Bu şekilde. 14. sıramızda böyle. Diğer 3 işimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi ördüm geldim. Şimdi de 15. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. Yeşil ipimi yine şöyle aradan kaynatarak yakınlaştırdım. 5 krem örüyorum. 3, 4, 5. Yeşilimi aldım. 1 yeşil, yanına 1 krem ve 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. Kalan 3 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Bu aşamada hanımlar yine yeşil ipimizi aralardan böyle kaynatarak götürelim. Diğer 3 işimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıradayım. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 ilmek krem. Sonra yeşilimi alıyorum. 2 yeşil. Yanına 2 krem. 4 ilmek yeşil örüyorum. Kalan son 3 ilmeğimiz de krem ile örülüyor. 16. sıramız bu. Diğer 3 işimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 17. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimizi krem ile öreceğiz. Yeşili yine şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4, 5, 6. Yeşil ipimi aldım. 1 yeşil, yanına 1 krem, 4 tane yeşil örüyorum. 3, 4. Kalan 2 ilmeğimiz de krem ile örülüyor. 17. sıramız da böyleydi. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 18. sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 4 ilmek krem. 3, 4. Ardından yeşilimi aldım. 3 tane yeşil. 3 tane krem. Yanına 3 ilmek daha yeşil örüyorum. Son 1 ilmeğimi de krem ile ördüm. 18. sıramızda böyleydi. Diğer 3 işimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de 19. sıramızı yapacağız. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Şöyle 3 kremimi ördüm. Yeşilimi aldım elime. 4 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane krem örüyorum. Bir tane daha yeşil. Kalan 5 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. Bu şekilde hanımlar, bu aşamada yine yeşili aralardan kaynatarak götürelim. Gördüğünüz gibi bakın, şu 1. yaprağımda 2, 3, 4. yaprağımızı bitirdik. Sağ tarafta 5. yaprağımıza başladık. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 20. sıramıza geldik. Bu aşamada yine yeşilimi şöyle yakınlaştırdım. Yine bu sıramda da ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 4 tane yeşil. 3, 4. 2 tane krem öreceğim. Ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil ördüm. Kalan 3 ilmeğim krem ile örülüyor. 20. sıramızda böyleydi. Diğer 3 işimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi ördüm geldim. Şimdi 21. sıradayız modelimizde. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başladım. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Buraya 4 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yanına 1 krem, 1 ilmek de yeşil ördüm. Kalan 6 ilmeğimiz krem ile örülüyor. 21. sıramızda bu şekilde.
Bu aşamada yine yeşili şöyle atlatarak gideceğiz hanımlar. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 22. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yeşilimi aldım. 3 yeşil. Yanına 3 tane krem. 3 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Kalan 4 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. 22. sıramızda böyle. Diğer 3 şişimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 23. sıradayız. Yine yeşilimi şu aradan geçirerek yakınlaştırdım. İlk 5 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 5 ilmek krem. 4, 5. Yeşilimi alıyorum. 1 yeşil, 1 krem. Yanına 4 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4. Kalan 3 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Yine bu aşamada yeşil atlatarak götürelim hanımlar. Diğer 3 işimizi aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi ördüm, geldim. Yeniden ilk işimdeyim. Modelimizde 24. sıradayız. Bu sıramda ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 3 tane krem. Yanına yeşilimi aldım. 2 tane yeşil örüyorum. Tekrar 2 tane krem. 4 yeşil. Şu 3, şu 4. Kalan 3 ilmeğimiz de krem ile örülüyor. 24. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi hanımlar, diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 25. sıradayız. Yani bu son yaprağımızı yapacağız hanımlar. 25. sıramızda son yaprağımızı yapacağız. İlk 8 ilmeğimizi krem ipimizle örüyoruz artık. İlk 8 ilmeği. 25. sırada ilk 8 ilmeği örüyoruz. Bakın hatta fazla örmüşüm. Yeşilimizi atlatarak getirmemiz gerekiyordu burada. Sil baştan alıyorum. Hemen yeşilimi şöyle atlattım. Arkada uzun kalmasın diye. 8 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Hatta yeşil yine fazla kalmasın diye yeniden atlattım. 5. kremim 6, 7, 8 kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 4 ilmek yeşil. Ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 25. sıramızda böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, 25. sırayı tamamladım. 26. sıramızdayız. Şu anda son sıramız bu. Bu aşamada ilk 9 ilmeğimizi krem ile öreceğiz hanımlar. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen yeşilimi yakınlaştıracağım yine buraya. Şu 3. ilmeğim 4, 5. Yine yeşili yakınlaştırayım. 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimizi, hatta 9 değil pardon, çok özür dilerim. İlk 10 ilmeğimizi krem ipimiz ile ördük. İlk 10 ilmeğimizi. Yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. Ve sonuncu ilmeğim krem. İlk 9'u krem ile ilk 10 ilmeğimizi krem ile ördük. Hala 9 diyorum. İlk 10 ilmek krem, yanına 3 yeşil, sonuncuyu da krem ile örüyoruz. Sonuncu sıramız bu. Diğer 3 işimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 26. sıramızı da modelimizde tamamladım. Bakın şeklimiz şöyle. Ortaya çıktım. 3 yaprak sağda, 3 yaprak solda, bu şekilde toplamda 6 yaprağımız vardı. Modelimizi tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yeşil ipimiz burada bekleyecek. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile bir sıra öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. 4 şişimdeki ilmeklerimi de krem ipim ile öreceğim. Hepsi krem. Diğer 3 şişimizi de krem ipimiz ile örelim, gelelim. İlmeklerimin hepsini krem ipim ile bir sıra ördüm hanımlar. Artık yeşilimize geçeceğiz. Krem ipimizi kullanmayacağız. Bu aşamada ilmeklerimizin tamamını artık yeşil ipimizle öreceğiz. Bu aşamada yeşil ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü krem ile işimiz kalmadı. Patiğimizin devamında renkli ipimizi, yani yeşil ipimizi kullanacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile.
Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. 2 sıra yeşil ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca yeşil ipimle düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Ayrıca krem ipimi kestim, bu arkaya doğru bağladım ucunu. Artık yeşil ipimizi kullanacağız. İlmeklerimi bakın son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bakın bilek ayrımı burası, yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı patiğim, bu bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin bu yanlarına geçtik hanımlar. Ben patiğimin bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar diğer şimdiyim. Bu bilek bölümü burası. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum haroşalarımı. 5, 6 ve 7. ilmeğim bunlar haroşaydı. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Artık patiğimizin hanımlar arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız bu bölümde. Bilek ayrımına kadar ilmeklerimizi öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz bu. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bu bilek bölümüne denk gelen yerde. Haroşa olduğu için bunları düz öreceğim. Arka yüzde de hanımlar bu 7 ilmeği düz öreceğim haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldim, geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek bölümüne denk gelen son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Bu haroşaları hem ön hem arka yüzde, yani her iki tarafta da düz olarak örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim. Yine geri dönüyorum. İşlem bu hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bakın devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Geri döneceğim, arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Sadece haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğin arkasında yapılacak işlem bu. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi lütfen ayağınıza ölçerek yapın. Arka bölümü ördükçe şöyle bir giyin, ayağınıza deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız
patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim, ardından birlikte topuğa geçelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam oldu. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu bölümde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşalarımızı yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Bu şekilde bakın ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğiz. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz ördüm. 24. ilmeğimi örerken önceki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2'yi alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişinde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Gizli kesim olduğu için zaten izi bile belli olmuyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini aynı şekilde kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi tığıma aldım. Sonra ikinci içindeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şişler de boşa çıktı. 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve artık ipimi kesiyorum hanımlar. Öncelikle ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım.
şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin üst bölümündeki ip uçlarını da yine ilmek aralarına gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. İşte hanımlar, patiğimizin topuğu görüntü itibariyle böyle. Ayağa girince şöyle duruyor. Gizli kesim olduğu için yeri bile belli değil. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen bir de makineye giydireyim. Bir de öyle bakalım. Güzel bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Videonun başında dediğim gibi şablonu da var. Ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da dediğim gibi Instagram sayfama mesaj atarsanız fotoğrafını gönderirim. İşte hanımlar, patiğimiz ayağımızda bu şekilde. Çok güzel, böyle sarmaşık yapraklı harika bir model oldu. Çeyiz içinde çok uygun, her renge de yakışır. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.